Selamlar, hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Bugün mutfağımda neler hazırlayacağım? Mayasız, güzel bir kıymalı kömbe tarifi vermek istiyorum. Tekrar sizler mutfağıma hoş geldiniz. Şimdi kıymamızı bir miktar ben bir tepsilik kıyma yapıyorum, börek yapacağım. Olan parçaları dolabımdan çıkarttım ve güzelce ister az ister çok koyabilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok. Ocağımın üzerine bir miktar yağ koyup kıymayı da koyup biraz kavururken 2 adet soğanımı da küçük küçük güzelce doğrayıp kıymam kavrulduktan sonra içerisine ilave edeceğim. Sizlere şimdiden iyi seyirler dilerim. Umarım videomu beğenirsiniz. Kıymamız yan tarafta kavrulurken ben de hamurunu hazırlayayım. Elinizde varsa tam buğday ben bir bardak ilave ediyorum. Daha lezzetli oluyor. Tabii olmayan da normal beyaz unla yapabilir. Bir bardak tam buğday ve 5 bardak da unumuzu ekleyelim. Normal ekmeklik yani böreklik unumuzu da ekledik. Güzelce karıştıralım. Önce spatulamızla dediğim gibi hiç içerisine maya katmadan sütle güzelce yoğuracağım biraz. Çok nefis ve kolay oluyor. Biz bunu çok seviyoruz. İnan her gün yapsak hemen her gün tüketilir. 1,5 bardak dolusu sütümüzü ilave ediyoruz. Üç yemek kaşığı sıvı yağımı karıştırıyorum. Ve şimdi spatula yardımıyla biraz karıştırdıktan sonra güzelce tuzumuzu da ilave edelim. 1,5 tatlı kaşığı kadar tuzumu ekliyorum. Bir bardak da su ilave ediyorum. Alabildiğince suyunuzu kendiniz ayarlayın. Orta sertlikte bir hamur yapacağız. Ne cıvık ne de sert bir hamur olmayacak. Ve şimdi elimle güzelce yoğurup kenarda dinlendireyim. Hamurumuzu karıştırdıktan sonra tezgah üzerinde ileri geri güzel bir hamur elde edelim. Sizler de biliyorsunuz hamur yoğruldukça daha güzel oluyor. Böreğimiz, çöreğimiz ne yaparsak yoğrulan hamurdan güzel elde ederiz. Yapacağımız böreğimizi, poğaçamızı güzel bir şekilde elde ederiz. Ve şimdi üzerini kapatıp kenarda dinlendirmeye bırakacağım. Bu arada kıymam kavruldu güzelce ve içerisine artık soğanımızı ilave edelim. Soğanımızı da karıştırarak biraz kavurduktan sonra baharatlarımızı ekleyip altını kapatacağız. İstediğiniz baharatı koyabilirsiniz ama ben buna yakışanları söyleyeyim. Bir tatlı kaşığı kadar biber salçası koyuyorum. Çok abartmadan. Tuzumuzu ilave edelim artık. Bir tatlı kaşığı pul biberi ve bir tatlı kaşığı da reyhanımızı ekleyelim. Ve reyhanı da ekleyip güzelce artık altını kapatalım. Baharatlarla pişirmek istemiyorum fazla. Ve bu arada tabii yarım su bardağı da su ilave ediyorum. Patatesler çok sert olmasın böreğimin içinde diye biraz 4-5 adet patatesimi haşlayıp ezdim. Kenarda bekliyor. Haşlayıp ve ezdiğim patatesleri de içerisine koyuyorum. Bir fırın tepsilik yaptım.
İyice karıştırıyorum. Ve artık hamurumuzu açma zamanı geldi. Tepsimizin tabanına biraz yağ sürdükten sonra isterseniz fırın kağıdı da serebilirsiniz. Ama bugün ben fırın kağıdı sermeden tepsinin içerisini yağlayıp öyle böreğimi pişireceğim. 2 adet bezemi böyle büyükçe biraz ayırdım. Çok az bir şey hamur ayırdım. Belki tekrar onları da karıştırabilirim. Ekleyebilirim. Kalın olmasını istemediğim için bu şekilde ince bir hamur yapıp içerisine sereceğim. Bezemin birini açıp yağlamış olduğum tepsimin içerisine aktaracağım. Bu incelikte böyle güzelce tepsime koydum ve her tarafına bu şekilde çekiştirerek sermiş oldum. Ve şimdi patateslerimizi içerisine yayalım. Kıymalı patatesimizi bu şekilde içerisine koyup daha sonra tereyağımızı da ufak ufak üzerinde gezdiriyorum daha lezzetli olsun diye. Artık ikinci bezemi de açma vakti geldi. Üzerini çünkü kapatıp ve fırına atmalıyım. İkinci bezemi de bu şekilde üzerine atıyorum. Kenarlarını birleştirecek şekilde bırakıyorum. Şimdi kenardan incecik kesip dilimlerimi bölmeye başlayayım. Kare kare dilimliyorum. Muhteşem bir kömbe oluyor. Bir yumurta sarısı, bir tatlı kaşığı yoğurt, 2 yemek, 3 yemek kaşığı da sıvı yağımı ekledikten sonra güzelce hepsini bu şekilde hamurumun üzerinde fırça yardımıyla her tarafa gelecek şekilde süreceğim. Ve artık fırınımıza 200 derece olan fırınımda pişirmeye başlıyorum. Isıtmış olduğum fırınımın içerisine şimdi güzelce tepsimi koyayım. Muhteşem pişti. Harika. Çok da güzel oldu. Birazdan biraz soğusun ve altına bakalım. Oh, muhteşem. Hemen üzerini kapatayım. Birazcık soğusun. Daha sonra dilimleri sizlere göstermiş olayım. Şöyle sereyim. Birazcık dinlensin burada. Evet, kömbemiz pişti gördüğünüz gibi. Muhteşem lezzetiyle sizlere göstermek istiyorum. Bu şekilde katını da buradan göstereyim. Umarım videomu beğendiniz. Lütfen paylaşmayı unutmayın. Sevdiklerinizle, dostlarınızla. Nereden izliyorsanız şehrinizi, ülkenizi yazarsanız daha mutlu edersiniz beni. Ben izlediğiniz için diyorum teşekkürler. Hoşça kalın. Benimle kalın. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.